Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bakalım. Gümüşle başlayacağız. Gümüşte bakın şu son yükselişin düzeltmesini yaptık. %38,2 minimum düzeltme seviyesinden bir tepki aldık. Fakat yeni oluşan tepelere baktığımızda burada bir üçgen formasyonun oluştuğunu görebiliyoruz. Ayrıca bunu şu dip bölgesinden aldığımızda bir flama da oluşuyor diyebiliriz. Hatta bu flama formasyonu oluşacak olursa oldukça güçlü alımlar da gelebilir burada. Fakat bu formasyonlara çok fazla aldanmamak gerekir. %50 ihtimalle çalışır. Bunu hep söylüyorum. Dolayısıyla burada destek bölgelerinin de kırıldığını görebiliriz. O nedenle temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Yukarıda minimum 24.14'ün geçildiğini görmemiz gerekiyor yükselişler için. Aşağıda ise 23.20 şu son düşüşle birlikte çok daha önemli bir bölge haline geldi. 23.20'nin kırılmasıyla birlikte de satışlar derinleşebilir ancak burada bir düzeltme sürecinde olacağız. Bu düzeltmenin bozulduğunu söyleyebilmemiz için de 22.70'in kırıldığını görmemiz gerekir. 22.70 korunduğu sürece gene şu yükselişin daha güçlü bir düzeltmesini yaptık ve tekrar yükselişe geçiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. 22.70 kırıldığı takdirde de bir önceki dibe doğru satışların devam ettiğini görürüz. Beklentimiz en azından esas beklentimiz bu olur. Ancak arada 22.35'lerde bir ara destek bölgesi olduğunu da unutmayalım. Kısacası gümüş için şu tepe bölgede bir belirsizlik sürecine girildiğini söyleyebiliyoruz. Buradan ons altına geçecek olursak, ons altında da bakın şu son yükselişin %78,6'sını geriye aldık ve buradan tekrar bir tepki alıp bakın bir önceki tepeyi de geçtik. Fakat altındaki yükselişler bir nebze zayıf kalmıştı. Bu son yaptığı yükselişle birlikte bu süreci aslında altında tamamlamış oldu. Daha önceki bu tepe bölgelerine ulaştık. 2009-2002 bölgesi şu an için direnç olarak çalışıyor. Burada takip edeceğimiz ilk destek bölgemiz şu geçmişten gelen bakın tepelerin oluşturduğu bir direnç. 1993-1990 destek olarak artık karşımıza çıkacak. Fakat bakın burada kırılımdan önce bir dip yapıp güç toplayıp ondan sonra bu kırılımı alıyor. Öncelikle bir direnci çalıştırıyor. Sonra geri çekilip güç toplayıp direnci kırıyor. O nedenle şu dip çok önemli olacak 1984. 1984 altı kapanışlar burada tekrar satışların bir miktar daha derinleştiği süreci bize gösterecek. Bu noktada 1965 ve aşağıda 1950-1955 bölgelerini yakından takip etmemiz gerekecek. Burada altın yatırımcısının gümüşü yakından takip etmesini tavsiye ederim. Eğer gümüş düzeltmeleri derinleştirecek olursa altında da bir anda sert satışlar gelebilir. Aman dikkat. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız 82-60 önemli olacak demiştik. Bu bölgeyi destek olarak çalıştırıp bir tepki alıyor. Bakın burada da şöyle yakından baktığımızda bir sıkışan üçgen formasyonu tarzı bir hareket içine girmiş durumda. Ancak yukarıda esas bizim takip edeceğimiz aslında direnç bölgemiz 85-16-84-80 bölgesi olacak. Geçmişte destek olarak çalışan, düşüş sürecinde de bakın bir miktar burada dinlenen ve karar vermeye çalışan sürecin yaşandığı bir bölge. 85-16 üstü kapanışlar burada yükselişlerin devamı, dolayısıyla altın ve gümüşte düzeltmelerin derinleştiği bir süreci bize gösteriyor olacak. Aşağıda da 85-60 gene kontrolümüzde olacak. Bu desteğin kırılmasıyla altın ve gümüşün de dirençlerini kırıp yükselişe devam ettiği bir süreç takip edilir. Rasyodan takip edenler de bu seviyelere dikkat etmeliler. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.